İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde dünya büyük bir yıkımın ardından derin bir sessizliğe gömülmüştü. Ancak bu sessizlik yeni bir tür savaşın habercisiydi. Her şeyin ötesinde ideolojilerin, güçlerin, kıtaların ve süper silahların savaşı. Avrupa harabeye dönmüşken iki süper güç sahnede baş başa kaldı. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği. Ortak düşmanları olan mihver devletleri mağlup olmuştu ama şimdi dünya yeni bir tür meydan okumaya sahne olacaktı. Sovyetler Birliği yüz binlerce askerini kaybetmiş olmasına rağmen Avrupa'nın kalbine kadar ulaştı ve Berlin'in kapılarında Kızıl Ordu'nun kudretini tüm dünyaya ilan etti. Artık komünizmi dünya geneline yaymak için bir fırsat bekliyordu. Amerika ise savaştan galip ayrıldığı için Asya ve Avrupa'daki güç ve etki alanını genişletmek istiyordu. Pasifik'te Japonya'ya karşı yaptığı son ve acımasız hamleyle de geri dönülemez devasa bir eşikten atladı. 6 Ağustos 1945 Pazartesi saat 08:15'te Little Boy kod adıyla Hiroşima'ya atom bombası saldırısı düzenledi. 3 gün sonra 9 Ağustos 1945 saat 11:02'de de Fat Man kod adıyla Nagasaki'ye ikinci atom bombasını attı. Hitler'in ardından Japonya'nın da teslim oluşuyla mihver devletleri tarihe karıştı ancak konvansiyonel savaş tarihinde artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacak. Savaşa dahil olan büyük ülkeler çok fazla kayıp vermiş, atom bombası ile birlikte sivil kayıplar da eklendiğinde rakamlar inanılmaz boyutlara ulaşmıştı. Üstelik atom bombası gibi büyük bir yıkıcı gücün kullanımı dünyaya benzersiz bir mesaj vermişti. Artık dünya bir pasta gibi ortadan ikiye bölünmüştü. İdeolojiler ve ülkelerin çıkarları için kıyasıya bir mücadele olacaktı. Ve hiçbir güçlü ülke bir daha böylesine büyük bir kayıp vermek istemiyordu. Bu da sıcak çatışmalardan çok vekalet savaşlarının, silahlardan çok zihinlerin, stratejilerin ve ideolojilerin savaşı anlamına geliyordu. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin dünya üzerindeki nüfuzlarını arttırmak için gizli operasyonlardan devasa propaganda savaşlarına kadar her yolu deneyeceği yeni bir çağ başlıyordu. Filler tepişecek, çimenler ezilecekti. Sovyetler Birliği'nin 1991 yılındaki çöküşüne kadar devam eden Soğuk Savaş boyunca da roketler ve nükleer bombaların gelişimiyle, uzay savaşlarıyla ve tüm bunların dünyaya oluşturduğu potansiyel tehditle insanlık, tarihinin belki de en tehlikeli dönemini yaşadı. Sıcak savaşın yerini Soğuk Savaş almıştı ve savaş alanı artık tüm dünyaydı. Savaş sona erdiğinde galip devletler İngiltere, Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri dünyanın yeniden nasıl şekilleneceğine dair birçok kez bir araya geldiler. Almanya ve özellikle Berlin adeta yeni bir savaşın simgesi haline gelmişti. Avrupa, Batı ve Doğu olmak üzere ikiye ayrılırken Berlin de bu bölünmenin tam merkezine oturdu. Batı Berlin, Amerika, İngiltere ve Fransa'nın kontrolü altına girerken Doğu Berlin, Sovyetler Birliği'nin güçlü denetimi altında komünist bir rejimle yönetilmeye başlandı. Şehrin bu bölünmüş yapısı 1961'de Berlin Duvarı'nın inşa edilmesiyle daha da keskinleşti. Duvar sadece fiziksel bir engel değil, aynı zamanda iki dünya görüşü arasında neredeyse aşılamaz bir sınır çizgisiydi. Doğu Berlin'de Sovyet kontrolündeki yaşam, Batı Berlin'in özgürlükçü ortamıyla tam bir tezat oluşturuyordu. Bu bölünme, iki süper gücün de Avrupa'yı ideolojik bir satranç tahtasına çevirdiği Soğuk Savaş'ın en belirgin izlerinden biri oldu. Kısacası Soğuk Savaş'ın Berlin'i, Batı ve Doğu bloğu arasında bölünmüş bir dünyayı, bölünmüş bir kıtayı ve bölünmüş bir ülkeyi sembolize eden bölünmüş bir şehirdi. Ve bu şehirde dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar çok casus vardı. CIA, MI6, KGB, Stasi. Ülkeler casusluk faaliyetleriyle birbirlerine üstünlük kurmaya çalışıyor, akıl almaz operasyonlara imza atıyordu. Bunlardan en önemlisi de Amerikalıların Altın Operasyon adını verdiği, sonradan operasyona dahil olan Britanyalı meslektaşlarının kronometre operasyonu olarak adlandırdıkları Berlin Tüneli operasyonuydu. Maliyetliydi, riskliydi, tehlikelerle doluydu. Ancak Batı'nın çaresizliğinin de sıra dışı bir ürünüydü. Savaş sonrasında tıpkı Berlin gibi 4 ayrı askeri bölgeye ayrılarak idare edilen Viyana'da MI6 ajanlarının buradaki Sovyet haberleşmesini dinlemek için gerçekleştirdikleri operasyonun bir benzeri şimdi Berlin'de gerçekleştirilecekti. Peki Viyana'da ne olmuştu? MI6'nın en zeki ajanlarından biri olan Peter Lund yaptığı araştırmada Viyana'daki telefon görüşmelerinde Sovyet askeri karargahının Moskova'ya bağlanmak için Avusturya'nın ana santralini kullandığını öğrendi. Bunu da Viyana'nın merkezindeki İmperial Otel'in santral hattı üzerinden gerçekleştiriyorlardı. MI6 hemen otelin yanındaki binayı satın aldı ve burada göstermelik bir paravan şirket açarak faaliyete soktu.
Durum kimsenin dikkatini çekmiyordu ve binanın bodrum katından otelin altındaki telefon kablolarına kadar uzanan 21 metrelik bir tünel kazdılar. Buradaki bakır kablolara dinleme cihazı yerleştirdiler. Yıl 1949'du ve bir yıl sonra Kore Savaşı patlak verdiğinde ne kadar değerli bir istihbarat ağı yakaladıklarını daha iyi anladılar. Dinledikleri görüşmelerde Sovyetlerin savaşı Avrupa'ya yaymayı düşünmedikleri ortaya çıktı ve böylece Batı güçleri Kore'de ne kadar ileri gidebileceklerini ve stratejilerini kestirebildiler. Birkaç yıl sonra Avusturya yeniden bağımsızlığını kazanınca da Gümüş adını verdikleri operasyon sona erdi. Çünkü artık Viyana'da dinleyecek kimse kalmamıştı. 1950'lerde Sovyetler Birliği Doğu Berlin üzerindeki kontrolünü arttırırken Amerika ve müttefikleri de Batı Berlin'i kendi nüfuz alanlarına tutmak için büyük bir çaba harcıyorlardı. Bu çerçevede istihbarat birimleri Doğu Berlin'den elde edilecek bilgilerin Sovyetlerin stratejisini çözmede hayati bir öneme sahip olduğunu bir kez daha fark ettiler. Sovyetlerin askeri hareketleri, stratejileri ve özellikle Batı Almanya ile ilgili politik manevraları hakkında bilgi edinmek zorundaydılar çünkü asıl güç bilgiydi. Ve en büyük korkuları Sovyetlerin atom bombası geliştirmesi ve bunu kendilerine karşı kullanma olasılığıydı. Edindikleri bilgilere göre de Ruslar atom bombasının yapım sürecindeki en önemli bileşenlerden biri olan uranyum madenini çıkarma sürecine başlamışlardı. 1953 yılına gelindiğinde CIA'nin Berlin istasyon şefi Billy Harvey, Viyana'daki başarılı istihbarat operasyonundan esinlenerek Berlin'in altına bir tünel kazılması fikrini ortaya attı. Bu tünelin Sovyetlere ait telefon hatlarına erişim sağlayarak çok gizli iletişimlerini dinleme imkanı yaratabileceğini öne sürdü. Üstelik o dönemde Moskova, Varşova ve Bükreş arasındaki neredeyse tüm Sovyet askeri telefon ve telgraf trafiği Berlin üzerinden direklere asılı ve yer altına gömülü kara hatlarından yönlendiriliyordu. Bu öneri oldukça ciddiye alındı ve CIA'nin üst yönetiminden bir grup uzman bu fikrin nasıl hayata geçirilebileceğini öngörebilmek için çalışmalara başladı. Yapılan araştırma sonucunda da en doğru yolun şehrin altına gömülü olan yeraltı kabloları üzerine dinleme cihazları yerleştirmek olduğuna karar verdiler. En önemli mesele gizlilikti ve yer üstünde her şekilde tespit edilebilirlerdi. Ancak yer altına dinleme cihazları yerleştirilirse bunların tespit edilme şansı çok düşüktü. Bunu test etmek için de 1953 yılında bir CIA çifti ajanı Doğu Berlin telefon santraline dinleme cihazı yerleştirdi. Aylarca Berlin'deki yerel görüşmeleri dinledi ve kimse bu deneme operasyonunu fark etmedi. Bunun üzerine CIA, Altın Operasyon adını koyduğu çalışmaya devam etmeye karar verdi. 1953 yılı boyunca da her türlü olasılığın üzerinden defalarca geçtiler ve kağıt üzerinde mükemmel bir plan ortaya çıkardılar. Ardından da son onay için o dönem CIA direktörü olarak görev yapan Alan Dules'a operasyonun bilgilerini sundular. Dulles plana onay verince de Soğuk Savaş'ın en büyük gizli CIA operasyonu için düğmeye basıldı. Kazı için en uygun yerin Berlin'in Alt-Ginike bölgesi olduğuna karar verdiler. CIA, paravan olarak hava kuvvetlerine ait bir radar sahası ve depo inşaatını kullandı ve kazıya Şubat 1954'te başlandı. Ancak şartlar Viyana'daki gibi değildi. Viyana'da 21 metrelik bir tünel kazılması yeterli gelmişti. Buradaki mesafe ise 450 metreydi. Amerikalılar en büyük gizliliğin aslında hiç gizlenmemek olduğunu düşündüler. Bu nedenle askeri radar sahasını inşa ederken hiçbir şekilde gizlenmediler. Oldukça göz önünde ve sıradan görünen bir inşaat faaliyetine başlamışlardı. İnşaat Amerikan ordusuna bağlı Mühendisler Birliği tarafından gerçekleştirilecekti. Ancak mühendisler işi sağlama almak için önce New Mexico çölünde Berlin'deki birebir ölçülere göre kopya bir tünel inşa etti. Berlin'deki gerçek inşaat başladığında ise CIA Berlin istasyon şefi Harvey, Batı Berlin Belediye Başkanı'nı bile kandırmayı başararak mühendislerin şehrin altında sadece jeolojik bir çalışma yaptıklarını, çünkü müttefiklerin Rusların Berlin kanalizasyon sistemini yok etmeye çalışmasından korktuklarını söyledi. CIA bu aşamada kazı çalışması devam ederken en büyük ortağı olan MI6 ile bilgi paylaşımında bulunmak ve Berlin'deki üst düzey yönetimine bilgi vermek istedi. Bir toplantı planlandı ve yapılan çalışmalar anlatıldı. Ancak çifte ajanlar sadece CIA'de değildi. Karşı istihbarat birimlerinin gözünden kaçmayı başarmış olan KGB için çok önemli bir çifte ajan, MI6'nın en tepesine öyle yakın bir pozisyondaydı ki. Tünel projesinin ana hatlarının konuşulduğu çok gizli toplantıda tutanak tutmakla görevlendirilen İngiliz istihbarat subayı George Blake, gerçekte KGB adına çalışan bir çifte ajandı. Ve tuttuğu tüm notları KGB'deki iletişim subayı olan Sergey Kondrashev'e rapor etti. Soğuk Savaş'ın en karmaşık casusluk hikayelerinden birinin parçası olan Blake, MI6 adına çalışıyor gibi görünürken aslında Sovyet istihbarat servisi KGB'ye bilgi sızdırıyordu ve operasyon daha başlamadan Sovyetlerin eline düşmüştü. Yani bu devasa, maliyetli, riskli ve büyük umutlarla inşa edilen Berlin Tüneli ta en başından itibaren KGB'nin farkında olduğu bir casusluk operasyonuna dönüşecek, bir nevi ölü doğacaktı.
Sovyetler yönetimi bu aşamada bir tercih yapmak zorundaydı. Ya projeyi en başından açığa çıkaracak, ya bilinçli bir şekilde yanlış yönlendirecek ya da kulağının üzerine yatarak hiç bilmiyormuş gibi davranacaktı. İnanması güç olsa da Sovyet Rusya üçüncüsünü seçti. CIA tarafından operasyonun detayları İngiliz istihbaratındaki öylesine dar ve önemli bir kadroya aktarılmıştı ki, planın açığa çıkarılması demek George Blake'in ele verilmesi demekti. Fakat Blake öylesine değerli bir ajandı ki o anda asla feda edilemezdi. Yapılan tüm görüşmeleri yönlendirmek demek de kendi aralarında bir bilgi sızdırılabileceği anlamına gelirdi. Bu durumda Blake yine feda edilmiş olurdu. Böylece geriye tek bir seçenek kalıyordu. Berlin Tüneli bir süre görmezden gelinecekti ve hiç haberleri yokmuş gibi davranacaklardı. CIA tarafında ise Sovyet haberleşme hattına tam erişim sağlandığında her gün saatlerce süren Sovyet iletişim hatları kaydedilip analiz edilmek üzere ilgili birimlere iletilmeye başlandı. Dinlemeler tam 11 ay boyunca muazzam miktarda veri üretti. Aynı anda 500'den fazla telefon bağlantısı dinlenebiliyor, 4000 metreden daha fazla telex mesajı izlenebiliyordu. CIA, Doğu Almanya'dan Avrupa'daki tüm Sovyet ileri karakollarına yapılan her önemli siyasi ve askeri konuşmayı kaydetti. Operasyon sonlandırıldığında CIA ajanları yaklaşık 50.000 makara kaset dinlemiş, Sovyetler ve Doğu Almanya arasındaki 443.000 konuşmayı deşifre etmiş, 40.000 saat telefon konuşmasını da deşifre edilmek üzere biriktirmişti. Tüm bunlarla da Washington'a 1750 adet istihbarat raporu gönderilmişti. İşin ironik kısmı, Sovyetler Birliği'nin yaptığı tüm görüşmeler gerçekti. KGB dinlenen hatları dezenformasyon yaymak için kullanmadı. Çünkü bu gerçeği sadece KGB'nin içindeki üst kademi bir grup biliyordu. George Blake'in zan altında kalmaması ve deşifre olmaması uğruna bilgi akışlarını olabildiğince normal tuttular. Askeri ve siyasi sırlarını bir anlamda feda ettiler. Ancak MI6'daki değerli ajanlarının sırrını kendilerine saklamak istedikleri için de Rus Genelkurmay'ına bağlı istihbarat birimlerine de Doğu Alman istihbaratı olan Stasi'ye de herhangi bir bilgi vermediler. Onlar da doğal olarak bilgi akışlarına devam ettirdiler. Ancak KGB kendi üst düzey görüşmelerinden kritik olanlarını ayrı bir dinlenemeyen hat üzerinden gerçekleştirerek kendisini korudu. Tam 11 ay sonra Sovyet yetkililer tüneli tırnak içinde tesadüfen keşfetti ve operasyon sona erdi. Bunda beklenmedik hava koşullarının etkisi büyük oldu. Eğer koşullar oluşmasaydı belki de bir süre daha devam etmesine göz yumabilirlerdi. Nisan 1956'da Berlin'i vuran yoğun yağış tüneli su basmasına neden oldu ve bazı kablolar açığa çıktı. 21 Nisan 1956'da da bir Sovyet bakım ekibi tarafından keşfedildi. Yer altında çalışan CIA görevlileri aceleyle geri çekildiler. CIA'nin Berlin istasyon şefi Harvey bu geri çekilme öncesinde Ruslara bir not bırakmayı da ihmal etmedi. Notta şöyle yazıyor: "Şu anda Amerikan bölgesine giriyorsunuz." Sovyet yetkililer Berlin tünelini bulduğunda Batı'ya karşı büyük bir propaganda zaferi kazanmış oldu ve operasyonun başarısını gölgelemeye çalıştı. Tüneli keşfeden Sovyet ve Doğu Alman yetkililer tünelin doğu ucuna yürüyerek tüm Berlin basınını buraya davet etti. 23 Nisan 1956 Pazartesi günü Berlin'deki Sovyet bölgesinin askeri komutan vekili burada bir basın toplantısı düzenleyerek Sovyet birliklerinin bir Amerikan dinleme merkezini ortaya çıkardığını duyurdu. Basın toplantısının ardından tünelde bir tur düzenlendi. Sonraki günlerde Berlin tünelinin fotoğrafları dünyanın her yerindeki gazetelerin manşetindeydi. KGB'nin üst yönetiminin tünelden haberdar olmasına rağmen sessiz kalması, Amerika-İngiltere müttefikliğinde gerçekleştirilen istihbarat operasyonunun da başarılı olduğu anlamına geliyordu. Süreç boyunca elde edilen bilgiler, Sovyetlerin askeri ve politik stratejileri hakkında Batı güçlerine önemli ipuçları sağladı. Dönemin bütünü ele alındığında bu savaş, zeka, strateji ve bilgilerin savaşıydı ve Berlin bu savaşın tam merkezindeydi. Berlin duvarından çok daha önce bu tünel, iki dünya arasındaki derin uçurumun bir sembolü olmuştu. Berlin Tüneli operasyonu yalnızca bir casusluk girişimi değil, Soğuk Savaş'ın gölgelerle dolu stratejik hamleleri arasında tarihe geçmiş unutulmaz bir oyundu. O dönemde bu tünelin içinde fısıldanan sırlar, yalnızca iki süper gücün değil, tüm dünya düzeninin de geleceğini şekillendirdi. Her iki tarafta bilgiye duyduğu açlığı gizli yollarla gidermeye çalışırken, tünelin açığa çıkmasıyla maskeler düştü ve kartlar bir kez daha karıldı. Berlin'in derinliklerindeki bu tünel, adeta Soğuk Savaş'ın tüm korkularını ve stratejik hesaplarını içinde barındıran bir mezar gibi geçmişte saklı kaldı. Bu olaydan çıkarılan derslerse yalnızca casusluk tarihine değil, gelecek stratejilerine de ışık tuttu. Bu gölge savaşı sona erdiğinde dünya bir kez daha öğrendi. Gücün anahtarı yalnızca silahlarda değil, bilgiyi koruyabilme yeteneğindeydi. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.